Bu videomuzda, antik dönem yapılarında kullanılan mimari elemanlardan frizi inceleyeceğiz. Arşitrav ile korniş arasında kalan ve yapının eni boyunca uzayıp giden, kabartmalarla bezeli veya bezemesiz kuşağa friz diyoruz. Frizler, yapının yatay taşıyıcı elemanlarındandır. İlk olarak arkaik dönem frizlerinin özelliklerine bakalım. Arkaik dönem mimari yapılarının frizleri, genellikle pişmiş toprak terakotalardan ya da bu yapıların öncülleri olan, ahşap mimari yapılardan esinlenerek yapılan friz kuşaklarından oluşmaktadır. Bu terakotalarda arkaik özellikler hakimdir ve kontur tekniğiyle bezenmiştir. Bulunan terakotaları da, arşitrava monte edildiklerini gösteren delikler görülmektedir. Bazı örneklerde insan, hayvan figürlerinin yanı sıra kentarus ve kanatlı at gibi mitolojik figürler göze çarpmaktadır. Milattan önce 540-520'ye tarihlenen Larissa Tapınağı'na ait terakota frizi görmektesiniz. Larissa Tapınağı frizlerindeki bu eserde, bir sumpozyon sahnesi gösterilmektedir. Sumpozyon erkeklerin içki içmek için kullandıkları mekandır ve içerisinde içki oyunları düzenlenir. Aslında bir eğlence alanıdır ve kadınlar burada hizmetkar olarak katılır. Ustaların bu dönemde sahneleri üstten ve alttan sınırlandırmayı sevdiklerini biliyoruz. Bu eserde de sahne, en üstten iyon kimatyonu ve hemen altında astragal bezeme ile sınırlandırılmıştır. İyon kimatyonlarına baktığımızda, torba şeklindeki formun biraz daha U biçimine dönmeye başladığını, kamanın çok belirgin olmamakla birlikte, astragalin dikdörtgene dönmeye çalıştığını ama henüz tam dikdörtgen değil, yuvarlığa daha yakın olduğunu gözlemliyoruz. Dikkat çeken bir nokta, astragal bezemesinin üzerine figürlerin kafa kısımlarının gelmiş olmasıdır. Bunu usta, derinlik algısı verebilmek için bilerek yapmaktadır. Usta isteseydi, kalıpta bunu düzeltebilirdi. Yani bunu bilerek ve isteyerek derinlik vermek amacıyla yapmıştır diyebiliriz. Figürlerin yüzlerine baktığımızda yüzlerindeki arkaik gülümsemeyi, çıkık elmacık kemik ve badem gözü, erkek figürde arkaik dönem özelliği olan uzun saçları net olarak görebiliyoruz. Klinedeki ahşap mimari ustalığı oldukça başarılıdır. Üzerindeki figürlere baktığımızda ellerinde içki kaplarını görüyoruz. Çizim gösterimde en sağda bir dinos gösterilmektedir. Dinos içerisinde içki bulunan bir kaptır ve içki buradan doldurularak servis edilir. Mimari terakota bir eserdir. Bu dönem ustalar birden fazla kalıp kullanarak eserlerini yapmaktadırlar. Arkaik dönem renkli bir dönemdir ve ustalar bu renkliliği bize sunmaya, göstermeye çalışırlar. Mimari terakota tapınaklar, bunun en güzel örnekleridir. Ustalar mimari terakota tapınakları inşa ederken tek düzelikten kurtulabilmek için farklı kalıpları kullanmayı tercih ederler. Tek düzeliği ortadan kaldırmak isterler. Yani usta isteseydi bir tek kalıp ile bütün friz kuşağını aynı tip ve şekilde yapabilirdi. Ustalar tek düzeliği kırabilmek için küçük ayrıntılarla kalıplarda değişiklik yapmışlardır. Geç arkaik dönemde ustalar, Pers işgali devam ederken yine de tapınak yapabilmişler ya da yapmaya devam etmişlerdir. Yani MÖ 499'a kadar Persler tapınak yapmalarına izin vermişlerdir. Arkaik çağ, aslında bir açıdan bakıldığında eğlenceli bir dönemdir. Bunu arkaik heykellerdeki gülümseyen ifadeden anlayabiliriz. Bu durum elbette mimari bezemeye de yansımıştır. Örneğin iyon kimatyonları iridir, yani arkaik dönemde iri motifler vardır ve daha sevecen görüntü hakimdir. Klasik döneme geldiğimizde frizlerde kusursuzluğun hakim olduğunu görüyoruz. Klasik dönemde kusursuzluk, oran erantı, kabartma derinliği biraz daha yüzeyel, yani zeminden çok uzaklaşmamış durumdadır. Anatomik hareketler belirtilmiş, sırt çizgisi kaymış, hareketli olarak gösterildiği için vücut anatomisi değişir durumdadır. Kabartma derinliği Helenistik döneme göre çok yüksek değildir. Figürlerin hareketleri ile anatomileri uyumludur. Alçak kabartma tekniği uygulanmıştır. Figürler neredeyse zemine yapışıktır. Kıyafet detaylarında ıslak stil uygulanmıştır. Kıyafetlerin altından vücut detayları verilmiştir. Görmekte olduğunuz eserler, kıta Yunanistan'dan Athena Nike tapınağındandır. Tekrar hatırlayalım. Klasik dönemde kabartmalar zeminden çok uzaklaşmaz ve bezeme derinliği çok değildir. Şimdi de Helenistik dönem friz kuşaklarını inceleyelim. Helenistik dönem özellikleri. Kabartma derinliği, bu dönemde motif ve figür kabartmaları zeminden uzaklaşmış ve kabartma derinliği fazlalaşmıştır. Işık gölge etkisi, bazı alanlarda arka fon daha koyu, yüzeye yakın renkler daha açıktır. Zıtlık vardır. Barok sanat üslubu ortaya çıkar. Barok sanatı abartılı bir gösterimin olduğu, heyecan, öfke, korku hissinin abartılı gösterildiği bir üsluptur. Modeller alttan görülmeye uygun olarak tasarlanmıştır. Tapınak yapımında Atina'dan gelen ustalar çalışmıştır. Ranke adı verilen kıvrık dal figürü üzerinde, iyon sütunlarında olduğu gibi yivler vardır. Theos Dionysos tapınağı frizleri üzerinden klasik dönem frizlerini anlamaya çalışalım. Önemli bir tapınaktır. Sahnede Dionysos'un hayat hikayesi anlatılmaktadır. Sahne üstten iyon kimatyonu ile sınırlandırılmış, iyon kimatyonları klasik örneklere göre çok daha sivridir. Kamaları ön plana çıkmış ve çok daha derin oyulmuş çanaklar vardır. Alttan görülmeye göre kurgulanmış, hareketi çok yakalayamıyoruz. Çünkü burada bir olay örgüsü sunulmaya çalışılıyor ve bu da sahneyi yavaşlatıyor.
Hermogenes'in Helenistik dönemde inşa ettiği önemli bir tapınak olan Magnesia Artemis Tapınağı frizlerine bakalım. Bu sahnede, Helenlerin Amazonlarla olan mücadelesi anlatılmaktadır. Helenler tarafından kazanılan bu mücadele politikal propaganda amaçlı olarak işlenmiş olmalıdır. Nihayetinde Amazonlar Batı Anadolu'da yaşamaktadırlar. Fakat Frizlerde Amazonlar, Helenler tarafından düşman olarak gösterilmiş ve bu mücadele bir başarı sahnesi olarak vurgulanmaktadır. Esasen Frizlerde Amazonlar, Perslerle eş değer tutulmuştur. Yani aslında Amazonları burada Perslerin yerine koyarak bir sahne tasarlamak istemişlerdir. Frize baktığımızda kabartma derinliği yükselmiş, figürler arka fondan kopmaya başlamıştır, dönme hareketi, ışık-gölge etkisi, zıtlık vurgulanmıştır. Figürlerin hepsi mücadele halindedir, figürler hareketlidir. İyon kıymetiyonları kusurludur, eser alttan bakılmaya uygun tasarlanmıştır, sanatçı, barok etkiyi yakalamaya çalışmıştır. Unutmayalım, heykel hareketli ise Helenistik dönemdir, vücutlar dönme hareketi yapmaktadır, bazı figürler çıplak gösterilerek tanrısallaştırılmıştır. Alabanda Apollon Tapınağı'na ait frizde, solda tek göğsü açık Amazon kadınını görüyoruz, İyon Kimatyonu ve altında astragal ile sahne üstten sınırlandırılmıştır. Kabartma tarzı biraz daha alçak ama hareketli yapı vardır. Lagina Hekate Tapınağı frizini görmektesiniz. Friz kuşağı üstten Lesbos Kimatyonu ile sınırlandırılmıştır. Eserdeki figürlerin yüzleri tahrip olmuştur. Çünkü Bizans döneminde tek tanrılı inanç sistemine Hristiyanlığa geçilmesiyle birlikte eserlerin ya yüzleri kırılırdı ya da alınlarına haç işareti yapılırdı. Frizdeki sahnede Karyalı tanrı ve tanrıçalar anlatıldığından çok hareketli bir figür yoktur. Figürler ya oturur ya da ayakta sabit durur şekildedir. Kabartma derinliği yükseğe yakındır. Figüratif anlatım ve işçilik gayet başarılıdır. İçerisinde Hermes'in de bulunduğu bir tanrı alayını görmekteyiz. Roma dönemi friz tipleri. 1 figürlü. 2 kıvrık dal ranke, 3 girland, 4 flüt yiv, 5 akantus ve 6 konsollu friz olmak üzere 6 tip friz vardır. Şimdi bu friz tiplerini tek tek inceleyelim. 1. Kıvrık dal, ranke tip friz. Kıvrık dal, Roma İmparatorluğu döneminde en çok karşılaştığımız figürdür. Bu bezeme, merkezi bir figür ya da bezemeden başlar, bezemeden çıkan ana dalın yataysa çizdiği, esneme yaptığı noktada bir yandal çıkar ve bu yandal bir rozetle sonuçlanır. Kimi zaman bu anadal üzerinde kuş figürü gibi doldurma motifleri kullanılır. Asıl yoğun kullanımı Roma İmparatorluk dönemidir. Bezeme profilini sıralayacak olursak, merkezi figür, anadal, yandal, rozet, doldurma motifi şeklinde sıralarız. Roma döneminden bazı örnekler üzerinde kıvrık dal bezemesini görelim. Efesos Hadrianus Tapınağı. Sardeis Jimnasyonu. Bezemeler bozulmaya başlamıştır, çok bezeme iyi ve kaliteli bezeme anlamı taşımaz, yoğun matkap kullanımı bezemeleri bozmuştur. Flüt, yiv, tipi friz. Görselde bezemenin stil değişimini net olarak görebiliyoruz. İyon sütunlarının gövdesinde bulunan yivlere benzeyen bezemenin friz kuşağı üzerinde uygulanmasıdır. Milattan sonra 2. yüzyıl başlarında görülmeye başlar. Flüt, yiv, dil olarak da adlandırılır. Milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısında bezeme profili, S gibi olmaya başlar. Bu dönem milattan sonra 180-190 dönemidir. Aigai Apollon Kresterios Tapınağı. Mimari eserler üzerinden Roma dönemi friz kuşaklarını inceleyelim. Roma İmparatorluğu'na geçişten bir örnektir. Yerel taştan yapıldığı için işçilik olarak mermere nazaran biraz zor bir malzemedir. Ve anlaşılırlığı da biraz zordur. Ancak işçilik kalitelidir. Girlandlı frizdir. 2 boğa başı vardır. Genelde lahitlerde kullanılır. Girlandların uçları boğanın boynuzlarının üzerinde bir kurdela ile bağlanır. Girlandlar ağırlıktan dolayı aşağıya doğru esneme yapar. Ortada kalan boşluk kısmı da fiale adı verilen doldurma motifi kullanılır. Fisidea Antiochiae Augustus Tapınağı. Roma imparatorları kendilerini tanrı gibi gördükleri için kendileri adına tapınaklar yaptırtmaya başladılar, eserde kıvrık dal frizi görüyoruz. Merkezi figür olarak akantus yaprağı kullanılmıştır. Akantus yaprağına baktığımızda işçiliğinin gayet iyi olduğunu görüyoruz. Zaten Augustus döneminde bezemelerde bir bozulma yaşanmaz. Kıvrık dal bezemelerinin etli dal yapısı hala devam etmektedir ve işçilik olarak oldukça başarılıdır. Eserde matkap kullanımı olmadığından bezemelerde bozulma yoktur. Friz üstten İyon Kimatyonu ve onun altında astragal ile sınırlandırılmıştır. İyon kimatyonlarının işçiliği akantus yapraklarının işçiliğine göre biraz daha başarısızdır. Efesus Hadrianus Tapınağı. Milattan sonra 2. yüzyıl başlarından itibaren bezemelerde değişimler başlamıştır.
Çünkü milattan sonra 80 yılında matkabı buldular ve hızlı üretime başladılar. Hızlı üretimle birlikte bezemelerde bozulma başladı. Sahne üstten Lesbos kimatiyomu bezemesiyle sınırlandırılmış, friz tipi ise kıvrık daldır. Merkezi figür tanrıçadır. İki yanından çıkan ana dalın, yaptığı yerden yan dallar çıkmış ve rozet olarak Eros figürüyle sonlandırılmıştır. Bezeme çoktur, kalitesiz ve bozulmuştur. Ana dalın üzeri yapraklarla doludur ve bu bezemenin görülmesini zorlaştırmaktadır, sıklıkla matkap izi görülmektedir. Pergamon Trajanus Tapınağı. Konsollu bir frizdir. Bu tip friz sadece Anadolu'da kullanılmaktadır. Anadolulu ustalar tarafından keşfedildiği düşünülmektedir. Konsollu frizde iki köşede konsollar yer alır. Bu konsollar zemindeki akantus yapraklarının arasından çıkar ve bu akantus yaprakları, iç bükey profil yaparak birleşir ve birleşme yerinde ortada bir medusa olur. Çok görülmeyen bir tiptir. Hadrianus döneminde görülür. Anadolu'da 4 tapınakta görülür. 1. Pergamon Trajanus Tapınağı. 2. Antalya Side Antik Kenti'ndeki Nebir Tapınağı. 3. Bolu Kladiopolis Antik Kenti'ndeki Antinaus Tapınağı. 4. Simirne'den bulunan bir friz parçası vardır ama tapınağı belli değildir. İngiltere'de müzededir. Ayrıca 2 tane de bezeme okulu vardır. Bunlar, Efesos Pergamon Bezeme Okulu ve Aprodisas Bezeme Okulu. Pergamon Dionysos Tapınağı. Girlandlı friz, kamalar okucu formuna dönüşmüş. Bu durum Hadrianus dönemi özelliğidir. Fizikos Hadrianus Tapınağı. Figüratif bir anlatım vardır. Figürlü friz kullanılmıştır. Hadrianus döneminde başlamış ama bitirilememiştir. Devasa bir tapınaktır. Roma döneminde nadir görülmektedir. Bir savaş anlatılmaktadır. Adada de Tapınağı. Dada de Tapınağı, Isparta'da bulunur. Milattan sonra 2. yüzyıl sonlarına tarihlenir. Yapan flüt tipi frizdir. Üstteki iyon kıymatiyomu bozuktur. Antik dönem mimari bezemelerinden frizi, örnekler üzerinden anlamaya çalıştığımız bu videomuzun sonuna geldik. Aynı konu üzerinde kalarak bir sonraki videomuzda antik dönem mimari bezemelerinden arşitravı, yine örnekler üzerinden anlamaya çalışacağız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın.